Merhaba arkadaşlar. Yılın ilk videosunun kaydını başlattım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım güzel bir yıl olur. Bu video Vibe Kanban adındaki uygulamaya kısmetmiş. Ben Vibe Kanban'ı bayağı bir süre önce GitHub repolarını incelediğim seride incelemek için listeme eklemiştim. Fakat bir türlü kısmet olmadı. Sonrasında zaman içinde çeşitli platformlarda karşıma çıkmaya başladı. Ya dedim neymiş bu? Yakından bakayım. Çok hoşuma gitti ve bunu sizle paylaşmak istedim. Vibe Kanban aslında adından da anlaşılacağı üzere bizim bu vibe coding süreçlerini Kanban board'u üzerinden bizim orchestrate etmemiz olanak sağlayan bir arayüzü aslında, araç. İki tane öne çıkan özelliği var benim baktığım yerden. Kendileri de zaten 3 aşağı 5 yukarı bunu söylüyor. Bunlardan bir tanesi işleri paralelleştirebiliyor. Diğeri de alt tarafta Git'i çok güzel kullanıyor. Zaten paralelleştirme işleminin olması için tabii Git gibi bir şeyin şart olduğunu da söyleyelim. Şu anda tamamen ücretsiz ve open source. Eksikleri var elbette fakat çok hızlı ilerliyor diye düşünüyorum. Gelecekte de eğer Cursor, VS Code gibi aletler bunu satın alırsa hiç şaşırmam. Onu da söyleyeyim. Ya da aynen bu kafayı entegre ederse kendi sistemlerine hiç şaşırmam. Bu minvalde bir şey daha söyleyeyim. Benim şu ana kadarki vibe coding tecrübem, deneyimim hep şöyle oldu. Adım adım her şeyi ben söyleyerek yaptırmayı tercih ettim. Hiçbir zaman büyük bir görev vereyim ve yarım saat, bir saat bekleyeyim şeklinde ilerlemedim. Ya da birden fazla agent'a iş yaptırayım gibi bir deneyimim olmadı. Çünkü benim tarzımda bu yok. Şimdi bazı arkadaşlar şey diyor, işte veriyorum işi, bir saat sonra geliyorum ki çalışıyor. Ben o tarzda beceremiyorum onu, çünkü benim görmem lazım adım adım ne yapmış, ne etmiş, nasıl yapmış, yaptığı şey çalışmış ama benim içime sinmiş mi? Bu arada bunları gerçek hayat örnekleri için söylüyorum. Yani gerçek işimizde kullanırken ki yaklaşımdan bahsediyorum. Yoksa hobisel bir şey yapacaksan tabii ki olabilir, ona benim bir sözüm yok. Ama siz bir bug'ı fixletiyorsanız, bir feature geliştirtiyorsanız, bir örnek veriyorum lokalizasyonla ilgili bir şey yaptırıyorsanız bunu ne bileyim daha sıkı ve sizin kontrolünüzde olması gerekiyormuş gibi hissediyorum. Bilmiyorum, tamamen tercih meselesi bu. Konumuza geri dönüyoruz. Şöyle tıklıyorum kopyalama düğmesine. Buraya yapıştırıyorum. Direkt bilgisayarda bir web uygulaması aslında ayağa kaldırıyor. Görmüş olduğunuz üzere böyle bir arayüz bizi karşılıyor. İşte ilk projenizi oluşturun, oluşturalım. İşte Git repository'niz varsa halihazırda onu da kullanabiliyorsunuz ya da yeni bir tane repository oluştur diyoruz. Mesela diyelim ki ne olsun adı? To do app olsun. Buradan ilgili dizini seçiyorsunuz. Temp nerede? Temp şuydu. Seçelim. Create diyorsunuz. Yeni bir tane repository açtı sizin için. Şöyle tıklayalım buna. Bu arada şu yukarıdan tıklayıp ilgili editörün içerisinde de uygulamanızı size gösteriyor. Zaten cursor açtı direkt. Şeyi de göstereyim size. Ctrl J diyelim. ls diyelim. Şu anda içeride hiçbir şey yok. Sadece git init yaptı. Başka da bir şey yapmadı. Henüz içeride hiçbir şey yok dediğim gibi. Buradan şu artı neymiş? First şey, tamam. İlk task'ımızı oluşturalım. Şimdi normalde biz bu uygulamaya başlarken ilk başta ne koyuyoruz uygulamanın içine? Diyelim ki Vue.js şöyle yapalım. Vue.js projesi oluştur diyelim. İlk task'ımız bu olsun. Burada yazdıklarınız aslında ilgili agent'a gidecek olan prompt'u belirliyor. Yani buraya bir prompt yazıyoruz aslında. Alt tarafta ben şu anda açıklamaya bir şey yazmıyorum. Sadece Vue.js projesi oluştur dedim. Burada bilgisayarınızdaki ya da kullanmak istediğiniz şeyi seçiyorsunuz. Agent'ı seçiyorsunuz. Cursor Agent diye bir şey varmış. Ben onu bilmiyordum. Onu yükledim. Onunla ilgili de belki bir video çekerim. Command Line'da çalışan Cursor Agent'ı. Burada daha doğrusu kullanmak istediğiniz modeli seçiyorsunuz. Burada da Git branch'ini seçiyorsunuz. Şu anda hiçbir şey ellemiyorum. Şu alttaki düğmede şu manaya geliyor. Oluşturduğum task'ı direkt başlat. Şu anda otomatik startla zaten başlayacak. Create diyorum ve gördüğünüz üzere bir Kanban görüntüsü oluştu. Kanban'ın ne olduğunu bilmeyenler için şöyle izah edeyim. Aslında bir iş yapma şekli Kanban. Şöyle ki çeşitli listeler var. İşte to do, in progress, in review gibi, done gibi. Bu listelerin içine siz yapılacak işleri tek tek koyuyorsunuz. Sonrasında listeler arasında bu işi gezdirerek yapmak istediğiniz hedefe, amaca ulaşmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla zaten Vibe Kanban ismi de buradaki Kanban görüntüsünden geliyor. İşte Trello mesela en bilindik Kanban uygulamasıdır. Şu anda Vue projesi oluştur dediğimiz task execute ediliyor, çalışıyor. Yani bu şu demek aslında. Cursor'ın içindeki chat kısmı gibi düşünebilirsiniz burayı. Burası böyle bir hata veriyor ama nedir bilmiyorum açıkçası. Çok da umurumuzda değil şu aşamada. Şöyle kendimi şu tarafa alayım.
Çok garip bir titreşim sesi oldu. Normalde burada inek mi ölüyordu? Öyle bir ses vardı. Onu değiştirdim ayarlardan. Bu arada ayarlarda falan bayağı bir şey var. Ayar yapmak mümkün. Bunlara bakarsınız. Şu anda benim çektiğim bu video daha böyle ilk bakış tadında bir video. Şimdi ne olmuş? Bir şeyler yapmış. Klasik chat kafası aslında. Eğer hoşumuza gitmediyse buradan devam edebiliyoruz sorular sormaya ve kodumuzu mıncıklamaya devam ediyor Vibe Kanban. İş bitti. Gördüğünüz gibi in progress'ten in review ve otomatik olarak benim task'ım geldi. Cursor'a gidiyorum. Daha buraya gözümüz alışkın olduğu için. ls diyorum. Hiçbir şey gelmiyor. Çünkü şundan gelmiyor. Şöyle git grafı açayım hatta daha anlamlı olsun. Çünkü Vibe Kanban ilk başta da söylediğim gibi alt tarafta Git'i kullanıp süreçleri burada yönetiyor. VK slash bilmem ne Vue.js projesi ne? Vue.js projesi oluşturun olu. Adında bir branch oluşturdu. Orada çalıştı, işini bitirdi ve burada işi bıraktı şu anda. Dolayısıyla biz main branch'inde bir şey olmadığı için şeyin içini boş görüyoruz. Cursor tarafını. Bu arada şimdi bunu böyle anlatınca da çok garip oldu. Git biliyor olmamız lazım bu aleti düzgün kullanabilmek için. Onu yeri gelmişken söyleyeyim. Git nasıl çalışır? En azından temel seviyede Git'i bilmemiz lazım. Başka türlü bu tip araçlar bizi bayağı bir üzebilir. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla adam diyor ki kardeşim 9 tane dosyayı değiştirdim. Onu yaptım, bunu yaptım. Anlatıyor bize. Şu üst tarafta şuna tıkladığımda da yapılan değişiklikleri görüyorum. Bu da çok güzel. Tamam. Review ettim. Hoşuma gitti. Hiçbir sorun yok. Buradan pull request oluşturabiliyorum. Ya da merge edebiliyorum bunu yaptığım değişiklikleri main'e. Merge'e tıkladım. Merge etti. Gördüğünüz gibi bu proje branch'i main'e merge etti. Hatta şöyle bakalım tekrar. Tek bir tane mi oldu? Hatta bunu bir çalıştıralım bakalım çalışacak mı ya? npm run değil de install demem lazım önce. Install etsin. Dolayısıyla şurayı X'ten kapatalım. Gördüğünüz üzere done olarak işaretlendi. Yani benim Vue projesi oluştur task'ım bitti. Buradan biz şu çıkarım yapabiliyoruz. Biz projemizi düzgün planladığımız takdirde to'do'ya diziyoruz yukarıdan aşağı. Sonrasında yap diyoruz kardeşim. Bir sürü aynı anda paralel çalışabildiği için ayrı ayrı branch'lerde bizim istediğimiz değişiklikler yapılıyor. Sonrasında biz review edip biz bildiğin operate ediyoruz aslında. Branch'leri merge ede nihai sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi ben bu yaklaşımı bayağı bir yaptım, sevdim. npm. Bu arada buradaki performans tamamen kullandığımız model ıvır zıvırla alakalı. Direkt Vibe Kanban'ın burada sağladığı bir katma değerli bir durum yok. Şöyle tıklayalım. Herif dummy bile koymuş gördüğünüz üzere. Güzel. Gayet güzel. Becermiş yani. Tekrar bizim asıl konumuza geri dönelim. Burada bilmemiz gereken. Bu arada var. Şöyle Vue projesine tıkladım. Neredeydi o? Şuna tıkladığınız zaman şurada development server'ını bir yerde kaldırıyor falan videosunu izledim ama ben onu beceremedim. Install ettim burada dediği şekilde ama herhalde ki daha tam hazır değil oradaki mekanizmalar. Çok da önemli değil. Velhasıl aslında temelde bu mekanizma bu kadar basit. Şöyle to'do'ya gelelim. Mesela Tailwind projeye diyelim. Tailwind CSS ekle. Bu bitişik miydi ayrı mıydı ya? Şöyle yapalım. Cursor agent'ını kullansın. Burada eğer varsa Cloud Code, Codex hangisini kullanmak istiyorsanız. Default. Yine main. Gördüğünüz üzere burada tabii dediğim gibi burada Git'i anlatmak lazım. Ona çok girmeyeceğim. Şimdi biz main'e merge ettiğimiz için bir önceki değişiklikleri ben main'i seçeceğim burada. Eğer yapmasaydık, merge etmeseydik ilgili Vue branch'inin içerisinde Tailwind eklemesini isteyecektim. Sonrasında hepsini tekrar main'e merge edecektim. Böyle şunu kapatalım. Çünkü hemen çalışmasını istemiyorum. Diyelim ki tamamen uyduruyorum. Tasarımı revize et. Tamamen uyduruyorum işte. Buraya da yazdım. Shot, cyan kullan. Uyduruyorum. Renklerde kırmızının tonları olsun gibi uyduruyorum. Baktım, create ettim. Dolayısıyla tabi burada şunu yapabilirim değil mi? Şunu edit edebiliyor muyum? Edit dedim. Run ederken muhtemelen. Dolayısıyla burada şunu yapabiliyorum. Seçtim task'ı. Çalıştıracağım diyelim. Şu artıya bastım. Cursor Agent'ı. Birini Grok modelini seçip çalıştırabilirim. Birini GPT-5'i seçip çalıştırabilirim. Gibi atraksiyonlarda alabiliriz. Default olsun. Start diyelim. Bakın yine başladı çalışmaya arkadaş. Burada bir command line yok galiba. Mesela buraya bir command line gelse güzel olurmuş. Dediğim gibi ya ben bu yaklaşımı çok sevdim. Uzatmayayım. Bunu kullanmak isterim açıkçası. Böyle aklında bir
fikir olsa, yekpare bir fikir, onun adımlarını, aşamalarını böyle düzgün yazıp dump edip buraya sonrasında tek tek çalıştırıp bir uygulama yapmak isterim. Şu neymiş? Ha, comments'ler, tamam. Bu arada şey de yapabiliyorsunuz. Pull request falan da oluşturabiliyorsunuz buradan. Şahsiyen view ne alaka ya? Lan yanlış task'ı run ettik ya. Tabi her şey ayrı branch'te olduğu için hiç önemli değil. Yapsın. En kötü şey yaparız. Branch'i silersin. Oradan devam edersin. Şu ayarlarda ne var ya? Burada tema ayarları var. İşte editörü seçiyorsunuz. Bak Xcode bile var. Mesela burada bir mobil uygulama denemek lazım. Ben bunu bayağı bir denerim ya. Eğer anlamlı bir şey olursa sizlerle paylaşırım. Burada bayağı bir şeyler var. Projenin structure'ı, organization settings. Oo. Loginler, agents'lar. MCP server'lar. Ne bu? Test sprite. Anlattıydım geçen. Tabi bağladığım için cursor'ı o yüzden oradan geldi. Çok acayip ses ya. Tamam geldi diyelim. Geldim review ettim falan. Bak buradan create pull request diyebiliyoruz. Buraya geldi. Tasarım revize edildi. Yapılan değişiklikler diyor. Tıklıyorum. Herif buraya yazmış deli gibi. Güzel. Merge diyelim. Merge edildi. Geldim. Run dev dedim. Hayır. Yeniliyorum. Becerememiş. CLX neydi? Utils muhabbetleri. Neyse çok önemli değil. Neyse çok laf uzatmayayım arkadaşlar. Olayı anladığınızı varsayıyorum. Bu vibe coding meselesinde bu kafayı ben bayağı bir sevdim. Dediğim gibi ben daha böyle adım adım ilerlemeyi seviyorum. Ama burada daha planlı programlı yapılabilirmiş gibi geldi bana şeyler. Proje daha iyi yönetilebilir. Şuradan merak ettim ya. Bunun source'una bir bakalım. Mesela şu bilgileri bu database'de mi saklıyor? Nerede saklıyor? Değil mi? Öyle onu göremedik. Şu şeye gidelim bir. Frontend'de ne var mesela? Değil mi? İşin teknik tarafına bakalım. Normalde dediğim gibi ben bunu Package.js'ine bakalım. Kendime her zamanki yerime alayım. Code Mirror kullanmış. Olmazsa olmaz. Radix UI. React'la yapmışlar. Klasik zaten. Zustamp neydi ya? Ben çok bilmiyorum React ekosistemini. Bunun bir de backend'i mi var acaba? Tıklayalım. Frontend diyor. Remote frontend diyor. Kargo dediğine göre bu şeyde yazılmış o zaman. Unuttum dilin adını ya. Dilin adını unuttum. Ruby diyesim geliyor ya. Rust. Rust'ta yazılmış. Muhtemelen bayağı performansları. Şurada Onyx bir şeyler gördüm ama o daha bir şeyle alakalı. Vallahi uzatmayayım lafı çok fazla. Yılın ilk videosunu bu şekilde kaydetmiş oldum. Umarım dediğim gibi iyi bir yıl olur. Umarım bu videoda faydalı bir video olmuştur. Vibe Kanban'ı kesinlikle deneyin. Denemesi çok kolay, çok basit. Kanala abone olup bildirimler açarsanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.